Hepiniz hoş geldiniz. İzmir'e gelen bir tarihçi ne yapar? İzmir'in en yüksek binalarından birinin tepesine çıkıp size eski İzmir'i değil, en eski İzmir'i göstermeye çalışır. İşte ben de onu yaptım. Bugün yağmurlu bir İzmir'den hepinize merhabalar. Şimdi bir şehre gittiğiniz zaman o şehirde muhakkak bir şeye dikkat etmeniz lazım. O şehrin en eskisi neresi? İşte o şehrin en eskisi burası. Tam bu arkamda görmüş olduğunuz yer. Mesela Konya'ya mı gittiniz? En eski Konyalılar, hani ilk çağ döneminin Konyalıları nerede yaşıyordu? Bunu merak etmelisiniz. Urfa'ya mı gittiniz? En eski Urfalılar nerede yaşıyordu? Şimdi mesela en eski Urfalıların Göbekli Tepe civarında yaşadığını, oralarda ibadet ettiklerini biliyoruz. Peki en eski İzmirliler ne yapıyorlardı? Nerede bulunuyorlardı? İşte bunun cevabı tam arkamda. Bu görmüş olduğunuz yer. Burası Kadife Kale. İzmir'in Kadife Kalesi. Yani tarihi İzmirliler buradaydılar. Hadi görelim onları. Evet. Şimdi şu görmüş olduğunuz yer Kadife Kale. İzmir'i Büyük İskender'in kurduğuna dair bir takım rivayetler var. Yani tarihi İzmir'i Büyük İskender'in kurduğuna dair. Kendisi biliyorsunuz şeyleri yeniyor. Persleri yeniyor. Hatta kamerayı şöyle ben vereyim. Şöyle hem beni görün hem de arkadaki Kadife Kale'yi görün. Büyük İskender ne yapıyor? İşte babası Filip'in organize ettiği orduyla beraber Anadolu'ya geliyor. Önce Çanakkale, Karabika civarında Persleri, 3. Darius'u Granikos Savaşı'nda yeniyor. Sonra tabi Darius kaçıyor. Anadolu'yu boydan boya geçiyor. Bugünün Adana civarında bir de İssos Savaşı yapacaklar ama o hazırlık yapıyor. Büyük İskender de rahat rahat bütün bir Anadolu'yu dolaşıyor. Önce Çanakkale'den, Karabika nerede zaten? Biga, Marmara Denizi'nin hemen altında. Oraya iniyor. Savaşı kazandığı yer. Oradan aşağı doğru iniyor. Kaz Dağları. Oradan bizim Ege kıyıları var ya, zaten yola niçin çıkmışlardı? O günün Persleri İyon şehir devletlerini yok etmek istemişti. İyon şehir devletlerini. Onları korumak için, uzak akrabalarını korumak için gelmişti. O Ege kıyılarında ne var? Efes var, Milet var, Didim var, Piryen var. Aşağı doğru iniyor. Tabii inerken İzmir'e de uğruyor. O gün İzmir, yani burası Simirna, antik bir İyon şehir devleti. Ve bu bölgedeler aslında tam burada değiller. İşte İskender'in ordusunun yanından ayrılıp böyle bir kafa dinlemek için, efsane böyle anlatıyor. Kafa dinlemek için o Kadife Kale bölgesi, oraya gittiğini, hem o yükseklerden etrafı seyrettiğini, sonra da orada bir uykuya yattığını, rüyasında burada bir şehir kuracağını gördüğünü, daha sonra komutanlarına burada bir şehir kurun emri verdiğini, İzmir'in bunun üzerine kurulduğu anlatılır. Simirna. Zaten deniz neredeymiş biliyor musun? Bak şöyle göstereyim. Bak şuradan kocaman bir liman binası görüyorsun. Şurada bakın liman binası görüyorsun. Bu Romalılardan günümüze kalmış bir bina. Onun hemen devamından yol geçiyor. İşte o yolun geçtiği yer zamanında denizmiş. Yani şimdi deniz nerede? Ta Konak Meydanı'nın olduğu yerde. Yani buradan Konak 1 kilometreden fazla var. Dolmuş. Romalılardan sonra buraya kim geldiyse bu şehri doldurmuş. Mesela Osmanlı da ciddi doldurmuş. Cumhuriyet Türkiye'mizde de ciddi dolduruldu. Ve Konak'a kadar gitti deniz. Ondan önce deniz buraya kadar geliyor. Gördüğünüz zaten liman binaları ve şu görmüş olduklarınız da Roma İmparatorluğu'nun Simirna'sının ticari binaları. Yani Agora'sı. Orada biz bunları burada görüyoruz. Tabii oraya küçük bir kale yapılmış. Şu an şanlı bayrağımızın dalgalandığı yer. Bir kale yapılmış. Kalenin önce içine, sonra altına doğru insanlar yerleşmişler ve tarihi İzmir'in halkını oluşturmuşlar. Sur içine sığmayınca surun dışına böyle adım adım buralara doğru inmişler. İzmir buraya doğru büyümüş. Evet, deniz de burada olunca otomatikman daha sonra Roma İmparatorluğu bu coğrafyayı yönetmeye başlayınca liman, deniz, Ege Denizi'nin en kıymetli limanlarından biri İzmir, Simirna Limanı. Ve burada ciddi bir ticari koloni oluşturmuşlar. Gemiler yanaşıyor, mal indiriyor, mal yüklüyor. Millet ticaret yapıyor.
Bu ticaretin yapıldığı, al satın yapıldığı yer neresi olmuş? Roma İmparatorluğu'nun İzmir Agorası olmuş. Agora neresiymiş? İşte burasıymış. Bakın şu gördüğünüz yer. Mesela ben size böyle tek tek göstereyim. Çok güzeldir Agora. Ben Agora ile alakalı YouTube kanalında bir video da yaptım. Merak edenler oradan da izleyebilirler. Linkini ben eklerim buraya. Bakın şu görmüş olduğunuz alan İzmir Agorası. Mesela bugün şu yolun karşısı, arka tarafı İzmirliler iyi bilir. Kemeraltı diye geçer. Neden Kemeraltı? Çünkü yani gittiğiniz zaman orada günümüzün konfeksiyon mağazaları var. İşte ama neden Kemeraltı? Ben mesela çocukken kendimden Manisalıyım. Ailemle biz buralara gelirdik alışverişe. Kemeraltı yılda bir defa gelinirdi. Kemeraltı'na alışverişe. Bakarım Allah'ım kemer yok, Kemeraltı denecek bir şey yok. Neden? Sonra sanat tarihçi oldum, öğrendim. Şu gördüğünüz kapılar var ya, bu kapılardan bir girin, buradan buraya doğru. Buradan buraya doğru. Yan yana yüzün üzerinde kemer var. Kemerler var. Roma İmparatorluğu döneminin dükkanlarıydı bunlar. Ve onların üzerinde tabii ikinci bir kat, onların üzerinde üçüncü bir kat vardı. Yukarı doğru çıkan müthiş bir İzmir Agorası vardı. Evet, sağdan soldan selamlar geliyor. Kars'tan selam geldi. Aleykümselam. Kars'a geleceğiz. 1, 2, 3 Şubat'ta Kars Erzurum turum var. İnşallah orada olacağız. Bu gördüğünüz Agora tabii deniz dolup da ilerilere gidince ehemmiyetini kaybediyor. Artık ticaretin yapılabildiği bir yer olmaktan çıkıyor ve sonra ne oluyor? Osmanlı burayı şehrin toplanma yeri, ibadet yeri, namazgah olarak kullanıyor. Şu gördüğünüz geniş alan şehrin namazgahı oluyor. Turgutlu'dan selam gönderenler var. Turgutlu'da bu akşam Kudüs konferansımız var. Ben onun için İzmir'e geldim zaten. Biliyorsunuz. Bu sebeple buraya geldim. Hollanda, Frankfurt, Ünye, çok farklı yerler. Yurt dışından da izleyenlerimiz, takip edenlerimiz var. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Avustralya'dan selam gönderen var. Evet. Mogadishu'dan selam var şu an. Mogadishu. Afrika'dan bile. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Hepiniz. Bu görmüş olduğunuz yer, yani şurası Agora ve şimdi İzmir tarihinde biliyorsunuz değil mi? Tam 4 defa fethedilmiştir. Tam 4 defa. İzmir'e o günkü Ceneviz kolonisinden ilk kez kim kurtarıyor? Çaka Bey kurtarıyor. Çaka Bey'den sonra kim kurtarıyor? İkinci kez. Hemen şöyle kamerayı vereyim ben size. Bir de İzmir'in Türkler tarafından fethi tarihini konuşalım. Bakın ilk kez Çaka Bey kurtarmıştır. Çaka Bey kim? 1. Kılıç Arslan'ın kayınpederi, ilk Türk denizcimizdir. Bu bölgelerde bir donanma kuruyor ve buraları ele geçiriyor ilk. Sonra Ceneviz kolonisi tekrar alıyor İzmir'e. Bu kez bizimkiler Aydınoğulları Beyliği var ya, İzmir, Selçuk, Birgi, Ödemiş, Tire, bütün bu bölgelere hakim. Aydınoğlu Bey'i Umur Bey İzmir'i ikinci kez kurtarıyor. Umur Bey. Sonra tekrar elimizden çıkıyor. Timur üçüncü kez kurtarıyor. Timur. İzmir Fatih'dir Timur. Sonra tekrar elimizden çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat son kez kurtarıyor. Ve şükürler olsun İzmir hep elimizde kalıyor. Bir de Yunanlıların bir İzmir işgali var. Şükürler olsun Kurtuluş Savaşı'mızda Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyoruz. Ve İzmir, bunu da sayarsak 5. Bu şekilde. Vay ne İzmir'miş arkadaş ya. Elimizde tutamamışız, bir türlü çıkmış gelmiş. Bundan. İzmir'in bir Müslüman İzmir'i vardı. Bir de Gavur İzmir'i vardı. Bu Gavur İzmir denen Ceneviz kolonisinin bulunduğu limanın bir bölgesiydi. O bölgeye verilen bir isim. Bugün böyle saçma sapan insanlar saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Gavur İzmir falan filan. Hayır. Müslüman Türk İzmir Bornova bölgesi. Gavur İzmir limanın civarındaki Ceneviz kolonisinin olduğu yer. Ona bakarsın İstanbul'un da gavuru vardı. Galata bölgesi, Haliç'in Pera'ya bakan kısmı Gavur İstanbul'du. Pera, Levanten İstanbul, kibarca söyleyeyim. İstanbul'un da vardı, onu niye söylemiyoruz? Konya'nın da gavuru vardı, Yahudi mahallesi vardı. Anadolu'nun her şehrinde bir Yahudi, Ermeni, Rum mahallesi vardı. O şehrin gavur kısmı odur. Yoksa İzmir'in gavurluğu falan söz konusu değildir. Yani bir Egeli olarak gözünü seveyim, yanlış ifadelerde bulunup kendi insanlarımızı kırmayalım, üzmeyelim. Evet, uzun lafın kısası. Bugün benden ayrılmayın. Canlı yayınlar devam edecek.
Hiç belli olmaz. Tutar size İzmir'in Osmanlı, buram buram Osmanlı kokan bir mahallesinden her an seslenebilirim. YouTube'da dün akşam bir canlı yayın yaptım. İzlemeyenler varsa Mukaddes Emanetler gerçekten Mukaddes Emanet mi diye onları muhakkak bir izleyin. Çok önemli bir yayın. Bir de son bir şeyle bitireyim. Bu Agora'nın içinde dünyada hiç olmayan bir şey var. Hiç olmayan bir şey. Roma dönemine ait 2000 yıl öncesinin gizli duvar yazıları. Yani bu Agora pazar yeri demek. Romalıların pazar yeri. Dört tarafında yüksek binalarla çevrili. Bunun bodrum katında tüccarlar, köleler duvarlara çiziktirmişler. Birbirlerine giydirmişler. Hani bugün mesela İzmir'de bile Karşıyaka Spor var değil mi? Göztepe var bile. Mesela bunlar fanatik, birbirlerinin maçlarına gidiyor geliyor. Birbirine böyle değişik değişik maçları oluyor. Yani aynı şehrin içine bile farklı semtlerin futbol takımları var. Mesela İzmir'in takımı varmış. Bir de Efes'in takımı varmış. Efesler buraya gelmişler. Burada duvarlara yazı yazmışlar. Yaşasın Efes falan diye. Efes derken Efes antik kenti. Şehirler birbirleriyle mücadele ediyorlarmış. Rekabet ediyorlarmış. Şehir takımları. Böyle enteresan, bunların tarafkirlikleri duvarlara işlenmiş. Bedduaları, küfürleri duvarlara işlenmiş. Acayip. Orada İzmir Agora'sına geldiğiniz zaman bunları yerine görürsünüz. Bu Agora'yı teferruatıyla gezerek anlattığım videomun linkini de oraya bırakayım. Oradan izlerseniz inşallah. İzmir'den, Agora'dan selamlar. Sakın bizden ayrılmayın. Yarın İncil'de geçen 7 kiliseden birine uğrayacak. Size oradan sesleneceğim. Bir de Yıldırım Bayezid'in o muhteşem bir uğrayacağımız var buralarda. Oralardan da sesleneceğim. Şimdilik selamlar.